Nasıl 100 bin dolar kazanabiliriz? Ben nasıl ilk 100 bin dolarımı kazanıp biriktirip yatırımımı yaptım? Bu videoda size bundan bahsedeceğim. Siz de bunu merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda nasıl 100 bin doları hızlı bir şekilde kazanabiliriz, biriktirebiliriz? Bunu 5 tane ipucuyla kendi hayatıma edindiğim örneklerle sizlerle paylaşacağım. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Siz videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Size vereceğim en önemli tavsiye ilk başta kazandığınız paradan kendinizi ödeyin. Ne demek bu? Diyelim ki siz 100 bin lira bir aylık geliriniz var hane olarak. Bu 100 bin liradan işte ilk başta kirayı ödeyip, kredi kartlarını ödeyip, çocuğun okulunu ödeyip, dışarıda restoranlara gidip yemek yiyip, başka harcamalar yapıp, tatil yapıp ay sonunda kendi yatırımınızı yapmanız yanlış. Yapmanız gereken şey yatan 100 bin liradan diyelim ki siz aylık %20'sini ayırmak istiyorsunuz. 20 bin liranın otomatik olarak size yatırım hesabınıza gitmesi, işte hisse senedi mi alacaksınız, başka yatırım mı yapacaksınız? Buna gitmesi ki siz bu parayı hiç görmeyeceksiniz. İlk başta kendinizi ödeyeceksiniz, kendi geleceğinize, kendi refahınızı ödeyeceksiniz ki birikimleriniz, yatırımlarınız hızlansın. Size verebileceğim en önemli tavsiye bu. İkinci verebileceğim ipucu, size tavsiye otomatik hale getirmeniz. Bu yatırım işlerini, bütün para transferlerini, yatırımları otomatik hale getirmeniz lazım. Mümkün olduğunca. Ne demek istiyorum otomatik hale getirerek? Mesela maaşınız ayın 30'unda yatıyordur. Siz 31'ine ya da 30'una otomatik para transferi emri koyarsınız. Her ay yapılacak. Bu şekilde siz bu parayı görmezsiniz. Otomatik olarak bu çekilir ve size ekstra bir işlem, ekstra bir yük getirmez. Çünkü insanoğlu ne yapar? Üşenebilir, unutabilir. Ya da girdiğinizde yer dersiniz bu aylık yatırmayayım. Bu ay atıyorum şu ayakkabıyı beğenmiştim onu alayım ya da şu tatile gideyim arkadaşlarla, eşimle, dostumla diyebilirsiniz. Ama otomatik olursa sizi bu iş yükünden kurtarır. Ne yapar? Diyelim ki siz bir hisse senedi alıyorsunuz, Eurobond alıyorsunuz. Direkt yatırım hesabınıza bu para otomatik olarak geçer ve siz bu parayı görmezsiniz. Bu zamana kadar neye baktık? Kazandığımız parayı nasıl hızlı bir şekilde büyütürüz ve bunu yapmak için taktiklerden bahsettik. Üçüncü taktik kazandığımız parayı arttırmak üzerine iş değiştirin. İş değiştirin ne demek biliyorum, iş bulmak ülkemizde oldukça zor ama ortalama 4-5 sene bir yerde kaldıktan sonra değiştirecek işlerde sizin maaşınız ortalama %20'ye kadar artabilir. Bunu da siz birkaç kere yaparsanız bu %30, %40 daha fazla para kazanmanız anlamına gelir. Bu tabii neye göre? Olduğunuz yerde, olduğunuz şirkette kalmanıza göre oranlı. Tabii ki istisnalar olabilir ama eğer gelirinizi arttırmak istiyorsanız iş değiştirmekte bir opsiyon. Daha yüksek pozisyona geçiş yapabilirsiniz. Daha yüksek parayla geçiş yapabilirsiniz. Çünkü sizi alacak şirkette sizi mutlu etmeye çalışacak ve daha iyi opsiyonlar, daha iyi koşullar vermek zorunda ki siz bu iş değişimini yapın. Yurt dışında, Türkiye'de bu kural böyle. Bazı işlerde %40'a %50'ye kadar tek geçişte maaşınızı arttırabilirsiniz. Dördüncü önemli nokta birçoğumuzun bilmediği, eminim bu videoyu izleyen arkadaşlarımız %90'da bilmiyor. Aylık kaç para harcadığınızı bilin. Bu komik gelebilir. Ben bu egzersizi yaptığımda, ben bu aktiviteyi yaptığımda arkadaşlar kaç para harcadığımı bildiğimi düşünüyordum ve yaptığımda gördüm ki yaklaşık %30 daha fazla harcıyormuşum ve haberim yokmuş. Bunu yaptığımda 6-7 sene önceydi. Mutlaka bunu yapın. Çünkü neden? Ne kadar para kazandığımızı biliyoruz. Bunu nasıl arttıracağımızı da konuştuk. Buradan nasıl yatırım yapacağımızı da konuştuk. Nasıl otomatik şekilde yatırım yapacağız. Ama ne kadar giderimiz var bunu bilmezsek o zaman bütçemizi ayarlayamayız. Mutlaka kaç para harcadığınızı aile bütçesi olarak, hane bütçesi olarak tek yaşıyorsanız tek başınıza oturup ay sonu yapın. Kiraya kaç para veriyorsunuz? Yemeğe, ısınma, elektrik, internet, araba sigortası, sağlık sigortası. Bunların hepsini alt alta yazın ve kaç para harcadığınızı mutlaka aylık olarak bilin. Bu önemli. Bunu bildiğinizde ne kadar aydınlatıcı bir sürece gireceğinizi tahmin bile edemezsiniz. Bunu mutlaka size öneriyorum. 10-15 dakika harcasanız zaten aşağı yukarı herkes bu aktiviteyi, bu egzersizi yapabilir. Beşinci ve son ipucum arkadaşlar benim hayatımda edindiğim döviz bazlı yatırımlar yapmak. Neden döviz bazlı yatırımlar? Çünkü kendimizi TL'ye göre korumamız gerekiyor. Döviz bazlı yatırımlar yaparsak
O zaman kendimizi TL'ye karşı yaşanan devalüasyona karşı korumuş oluyoruz. Ne gibi yatırımlar yaptım ben? Eurobond sağlam, ana parayı kaybetmezsiniz. Kira ödemesi alır gibi yılda 2 kere size ödeme yapar. Ya da S&P 500, Nasdaq gibi endeks fonlarına yöneldim ben. Bu videoda bahsettiğim şeyler yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendi yaptığım yatırımları sizlerle paylaşıyorum. Bununla not düşmek lazım. S&P 500, Nasdaq endeksini fondan alırsanız, zaten bunlar Amerika'nın en büyük şirketleri. Ağırlıklı ortalamaya göre tutuluyor. Bende VOO ve QQQ var. Biliyorsunuz bunu önceki videolarda bahsetmiştim. Bunları alırsanız düzenli şekilde her ay Eurobond ya da bunu güzel karlar elde edebilirsiniz. Eurobond nedir bilmiyoruz hocam diyenler olacak. Kanalda Eurobond mu hisse senedi mi diye karşılaştırdığım bir video var. Burada Eurobond'un ne olduğunu güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. Videonun linkini sağ üstte bırakıyorum. Bazı arkadaşlar endeks fonları nedir diye sorabilir. Endeks fonlarıyla zengin olun isimli bir videom var. Endeks fonlarıyla yatırım bende çok güzel işe yaradı. O nedenle size bir video çektim. Bunu da paylaştım. Sağ üstte videonun linkini bırakıyorum. Vaktiniz olunca bunu da mutlaka izleyin. Neden 100 bin dolar 100 bin dolar diyoruz arkadaşlar? Çünkü 100 bin dolar önemli. 100 bin dolara kadar gelmesi zor ama 100 bin dolardan sonrası çok kolay. Neden 100 bin dolar 100 bin dolar diyoruz? Çünkü nedeni bu. İlk 100 bin dolara ulaşmak yaklaşık 8 sene sürüyor. Ama son 100 bin dolara ulaşmak, görüyorsunuz gitgide artıyor, milyon dolara ulaşıyor. Son 100 bin dolara ulaşmak 1,35 sene alıyor. Neden? Kartopu gibi bileşik getiri etkisiyle bu katlanarak büyüyor. İlk 100 bin dolar uzun süre alıyor. İkinci 100 bin dolar biraz daha kısa sürüyor. Üçüncü 100 bin dolar birazcık daha kısa sürüyor diye bu büyüyor arkadaşlar. Ve önemli olan da dediğim gibi erken aşamada düzenli, otomatik olarak yatırımlarımızı yapıp gelir giderimizi bilip doğru yatırımlar yapmak. Yani çok riskli şeylere değil, daha az riskli, getirisinden emin olabileceğimiz şirketlere ortak olmak, hisse senedi gibi ya da endeks fonları gibi ya da daha garanti getiri sağlayan Eurobond yatırım araçlarına ben yöneldim. Siz de bu videoyu inceleyin, yatırım stratejinizi oluşturun. Ben 100 bin doları bu şekilde kazanıp yatırdım. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Siz yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Videonun açıklamasına yorum olarak bırakın. Hepsini teker teker okuyorum. Şimdi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.